İtalya EICMA fuarında şu anda Ducati standındayım ama basın günü diye yine geldim. 4'ü 5'i basın, 6'sı 7'si 8'i 9'u artık diğer hani halk vatandaş diye geldim ama burada basın yalan dolan abi. Zaten etrafımda da görüyorsunuz büyük ihtimalle. İnsanlar böyle hücum etmişler. Yani bunların hepsi basın mı? Değil. Bence değil. Dolayısıyla kalabalık. Ducati stadına geldiğimde ilk size tanıtacağım model Street Fighter V4 olacak. Çünkü Ducati'nin bu seneki en büyük yeniliği bu. Street Fighter V4. Hani biz çocukken benim yaşımdakiler hatırlar. Atari salonlarında oynardık. Hadouken, For You Cat diye. Aslında çok zamanın çok sevilen bir Atari oyunu ama tercümesi şu. Sokak dövüşçüsü, sokak savaşçısı. Street Fighter V4 de zaten ismine münhasır. Direkt ismiyle bağdaşan, özdeşleşen bir tasarımı var. Bunun yanında bir de İtalya'da bir çizgi film karakteri varmış Joker isminde. Biraz o karakterden esinlenmişler. Panigale V4'ün biraz böyle izleri var. Özellikle şu kuyruk bölgesi bana Panigale V4'ü çok anımsattı. Far bölgesinde de Panigale V4'ten izler var ama aslında farklı bir tasarım. Çok agresif bir tasarım. Çok böyle sinirli, atılgan bir tasarım. İlginç bir tasarım öyle söyleyeyim. Tasarım hakikaten çok ilginç bir tasarım. Çok böyle agresif görünümlü bir tasarım. Hem V4'ten izler var. V4 derken hem Panigale V4'ten izler var. Hem de bir çizgi roman karakteriymiş galiba burada İtalya'da Joker isminde. Ben Joker deyince karşıma o meşhur bir Joker filmi var ya o çıkıyor. Ona benzetemedim ama hani Joker'den esinlenildiği yazıyor bilgilerinde. Naked sınıfında bu zamana kadar herhalde üretilmiş en güçlü motosikletlerden belki birincisi, ikincisi, üçüncüsü olabilir. Geçenler çok güzel geçtiler. Naked sınıfında üretilmiş en güçlü motorlardan belki birincisidir. Emin değilim, bir araştırmak lazım. Kawasaki ile bir kıyaslamak lazım ama 220 beygire kadar çıkarılabiliyor üzerindeki motor bloğu. Yani 220 beygir ne demek? Çok büyük bir rakam. Çok müthiş bir rakam 220 beygir. Çok büyük bir hıza ulaşmak demek. Zaten şurada görmüş olduğunuz kanatlara baktığınızda 4 tane kanat var iki tarafta. Biliyorsunuz Panigale V4 R'da 2 kanat vardı. V4 S'e de eklendi bu sene ama 4 tane kanat eklenmiş. Yani bu ne demek? Bak bu motor çok güçlü birader. Bu motora binersen, hızlanırsan ön tekeri yerde tutman çok zor. O yüzden bu kanatları koydu ki ön teker yere bassın. Ya uçma, arkaya doğru uçma, gitme diye kanat koymuşlar. Çünkü çok güçlü bir motor teknolojisi var. Tabii bu kadar yüksek beygir üretince, bu kadar yüksek süratlere çıkan bir motor olunca böyle yanlara 4 tane kanat eklemişler abi. Bu 4 kanat olmazsa büyük ihtimalle ön tekeri yerde tutamazsın. Tahminim öyle. Bu kanatların görevi o. Uçmasın. Kanatlar normalde uçmak içindir ama bu uçmasın diye yapılmış bir donanım. Panigale V4'ten bildiğimiz o 4 silindirli Ducati'nin çok uzun zaman sonra ilk defa üretmiş olduğu müthiş bir teknoloji ürünü olan 4 silindirli motorunu kullanıyor. 220 beygir demiştim. Normalde 208 beygir civarında ama Akrapovic egzozla performans kitiyle 220'ye kadar çıkarılabiliyor. Bunun haricinde hani tasarıma değinmeye gerek var mı bilmiyorum. Beğenenler olacak, beğenmeyenler olacak ama fotoğraflarda göründüğünden çok daha iyi. Onu net söyleyebilirim. Zaten üzerinde bindim az önce baktım. Hakikaten insana böyle bir agresiflik ruhu veriyor. Teknoloji olarak da anlatmaya gerek var mı bilmiyorum. Ducati'nin bütün teknolojisini üzerinde barındırıyor. Ducati teker kontrolü, ABS'si, viraj kontrolü, motor freni kontrolü, fren kontrolü, quick shifter, slide kontrol diye bir kontrol var. Yani üzerinde dolu kontroller var. Zaten şimdi birazdan vlog olarak da üzerinde neler var göstermeye çalışırım. Tabii klasik Brembo'nun fren tertibatını kullanıyor. Karbon parçacıklar var. Parçacık derken çamurluk karbondan, şu kanatlar karbondan, şu arkada kanadın arkasında görmüş olduğunuz metal Ducati'nin özgü bir metal yapısı. Hafif yani içeriği nedir bilmiyorum ama şaside görmüş olduğunuz şu parçalar da karbon. Yani motor hafif olsun diye özellikle böyle karbon yapmışlar. Biliyorsunuz ya çelikten 3-4 kat daha hafiftir karbon. Metalden. Şöyle motor bloğuna doğru ineyim. Abi müthiş. İşçilik falan böyle konuşuyor. Bende de işçilik var diyor yani. Arka kuyruğunu dikkatinizi çekeyim arka kuyruğuna. Böyle sanki Panigale V4'ün aynı kuyruğunu koymuşlar gibi. Çok benzer. Elime aldım kamerayı. Abi neler var ya. Neler ya. Şuraya şöyle netleyeyim. Şurada select tuşu var. Normalde bizde burada cruise kontrol vardı. Ducati'lerde. Bunda select tuşu eklemişler. Bu demo versiyonu şu anda. Hani benim yapabileceğim bir şey yok. Demoda ne gösterirse onu gösteriyorum size. İçerisi full abi dolu. Şu sağ tarafta engine brake
Ducati slide kontrolü, fren kontrolü, ya bir sürü şeyler var ya. Ha, kapandı. Tam bize denk geldi. Kapandı. Ha, şu anda açılışını gösteriyor. Demoda demek ki böyle. Abi müthiş. Müthiş. Bak şuralar bile karbon abi. Tabii Akrapovic. Şu anda bu 220 beygir. Akrapovic kit takmışlar çünkü. Biraz da şöyle sol tarafından göstereyim. Manuel ayarlı. Çünkü bunlara manuel ayar koyuyorlar ki ağırlık yapmasın diye. Ağırlık çok önemli. Elektronik süspansiyon bir 10-15 kilogram kadar etkiliyor diye biliyorum. Hatırlıyorum. Dolayısıyla elektronik süspansiyon yok. Evet, görüntü böyle. Umarım Türkiye'ye gelir. Türkiye'ye de daha yakından görme şansına ulaşırız. Teknoloji olarak müthiş. Görüntü olarak da müthiş. Güç olarak da müthiş. Fiyat olarak da büyük ihtimalle müthiştir ama orada küçücük şöyle bir konuya değineyim. Ducati biliyorsunuz İtalyan markaları Ducati, MV Agusta gibi markalar fiyatı oynamaz. Yani fiyat için motor üretmez. Der ki ben bir motor üreteceğim. Sınıfında herkese örnek olacak. Herkes bu motoru böyle parmağıyla gösterecek. Ducati'de Street Fighter var diyecek. O yüzden öyle bir motor, öyle bir teknolojiyle üretmeliyim mantığıyla bakar. Bu motorda onun en büyük kanıtı, en büyük göstergesi. Yani fiyatını ikinci planda tutar. Motoru üretir, bütün özellikleri üzerine yığar, koyar. Bütün yapılabilecek en büyük şeyleri yapar. Sonra der ki fiyat ne kadar çıktı? Şu kadar çıktı. Tamam, o fiyattan satışa çıkın der. Yani amaç fiyat değil, amaç çok kaliteli, çok özel, kullanıcısına kendini özel hissettirecek motosikletler üretmek. Street Fighter V4 de bunun en büyük örneklerinden bir tanesi bence. Yorum sizin.